Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta ilerleyen teknoloji bilinci blockchain'den bahsetmiştim. Bugün ise en önemlisi o bilinci bulan bir insan olduğu, fakat o bilinci aşan korkutucu bir teknolojik bir bilinç olduğunu da unutmamalıyız. Evet, ilerleyen teknolojik bilincini insan bulmuş olsa bile insan kendi bilincinin nasıl oluştuğunu henüz bilmiyor. Hatta ilerleyen teknolojik bilinci bile şu an bulan insanlar kontrol edemez hale gelmiş diyebilirim. Bilincimiz var ve orada olduğunu biliyoruz. Ama ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Buna cevap bulmak için birçok bilimci bununla uğraşsa da onu gerçekten bilmek mümkün mü? Belki bilinç nedir sorusu çok basit, ancak bilim bu sorunun cevabını yüzyıllardır veremiyor. Sorun o kadar karmaşık ki birçok bilim insanı onu araştırmaya bile yanaşamıyor. Hatta şöyle diyebilirim, beyin bilimcileri beyni travmaya veya ölçmeye devam ediyor. Psikologlar ise ruh hallerini ve duygularını inceliyor. Biyologlar hayvanlar alemindeki duyguları ve zekayla uğraşıyor. Aslında tüm saydığım bu bilim insanları hepsi bunun ne olduğu sorusuna cevap vermeden bilinçle ilgileniyorlar. Peki gerçek olarak bilinçle ilgilenenler kimler? Belki de filozoflardır. Bence filozoflar uğraştıkça her şey bir şekilde bilinç oluyor diyebiliriz. Yaptığım sanatla bilinç konusunda yakından ilgileniyorum. Hatta kendim zihin nasıl çalıştığını bile bilmek istiyorum ve devamlı kendim araştırıyorum. Birçok psikoloji kitabında bilinci okumayı umutluydum. Ama tüm okuduğum psikoloji kitaplarında psikoloji sadece davranışla ilgilendiğine tanık olup hayal kırıklığına uğradım. Peki bilim bilinci hiç tanımlayabilecek mi? Bence bilincin ne olduğunu tanımlamak zordur. Ve bunun hakkında neredeyse hiç düşünmezsek de bilinç yine de var. Bilinç olmazsa insanlar hiçbir şeyin farkına varamazdı. Hatta bilinç olmadan insanlığımız hakkında hiçbir bilgimiz olmazdı. Ne acı ve ne sevinç bilebiliriz. Bilinç olmadan mutluluğa erişemezdik. Günümüzde beynimizde bilincin nasıl ortaya çıktığını bilmiyoruz. İşte ilerleyen bilim de bunu hale keşfedemedi. Tuhaf değil mi? Hale bilinci tanımlayamıyoruz. Bilincin gerçekte ne olduğu hakkında birçok teori var olsa da bilinç olmadan deneyim olmadığıdır. İlginç değil mi? Hatta her kültürde insanlar şu temel sorular sorarlar. Ben kimim? Neden buradayım? Ölüm benim için ne ifade ediyor? Ölümden sonra hayatım devam edecek mi? Bilincin biyolojik bir temeli var mı? Bu sorulara günümüze kadar kesin bir cevap yok. Aslında bilim için bilincin iyi bir açıklamasını yapmaktan daha zor bir şey yoktur. Bilim, bilinci beynimizi oluşturan madde olarak görür. Ancak bilincin yerel olmadığını, yani sonsuz bilinç kuantum fiziği olduğuna dair artan göstergeler de vardır. Kuantum fiziğini anlamak için çekim yasası videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Bilincin hakkındaki tek bildiğimiz şey şudur: hepimiz bilincin gücünü paylaşıyoruz ve bilinciniz ne kadar yüksekse hayatınızda o kadar çok mutluluk yaşarsınız. Örneğin düşük bir bilinç korku bilincidir ve yüksek bir bilinç sevgidir. Bilinç bir beyin süreci. İşte o 1,5 kilo beynimizde o bilincimiz barınmaktadır. Evet, peki öz bilincimiz nereden geliyor? Bilincin beyinde meydana gelen fiziksel süreçlerin ortaya çıkan bir özelliği olduğunu savunarak temel olarak basit ve çekici bir şekilde çözebilirsiniz. Ortaya çıkan bir özellik olarak bilinç birçok güncel görüşün bir parçasıdır. Ancak bu teorilerin hiçbiri test edilmesi mümkün değildir. Dahası bilinç fiziksel süreçlerin altında yatan, ortaya çıkan bir özellikse öz bilinç nereden gelir? Sadece şeyler hakkında düşünmekle kalmayız. Aynı zamanda düşüncelerimiz hakkında da düşünebiliriz.
Pek çok insan bilincin ne olduğu sorusuna bilimsel bir yanıt olmadığını önemsemez ve her şeyin açıklanabilir olması da gereksiz olduğunu düşünse de bilinç aslında her şeyin başlangıcı olduğunu unutmamalıdırlar. Düşünün, bilinci olmayan insan nasıl olur? Aslında onu düşünmek bile beni ürkütüyor. Bilinci bulmak için maddeye tekrar geri dönüyorum. Maddeye dalarsanız ve hayatın ne olduğu sorusuna cevap bulmak için protonlar ve elektronlar arasında arama yaparsınız. Onu da bulamazsınız. Gizemin güzelliği budur. Durum bu olabilir. Bilimsel bir açıklama istiyorum ve ben şahsıma araştırmamla devam ediyorum ve bilincin bulunamayacağını anlamaya henüz hazır değilim. Tabii ki bazı bilimciler bilinç hakkında yazmış olsalar da bunlar teori olarak algılanıyor. Bu bilim insanlarından 2 tanesini sizlerle paylaşacağım. İlginizi çekerse kendiniz daha çok araştırabilirsiniz. Albert Jarsin Keşfedilen Zihnin Mekanizması adlı kitabında insan bilincinin mekanizması olan teorisini anlatıyor. Teorisi hafıza aktivitesinde ve algısal bilinçle çeşitliliğin kısıtlaması olan Dimapek modeli adını veriyor. İnsanların bilince sahip olmadığını ancak belirli bir kombinasyonda bilince neden olabilecek mekanizmalara sahip olduğunu savunuyor. Yani insanların bilinci yoktur, bilinçlidirler. Başka bir bilim insanı Greg Braden, deneyimlediğimiz gerçekliğin bilincimizin içsel inançlarımızın ve inancımızın bir tezahürü olduğunu belirtir. Kitaplarında evrenin sınırsız bir bilgi sistemi olarak işlediğine ve bilincin dil olduğuna dair giderek artan kanıtlar olduğunu anlatıyor. Peki bilim hangi bilinci keşfetti? Bilim devası bir birleşik evrensel enerji alanı olduğu ve hepimizin aynı alanda olduğumuzu keşfetti. 1944'te Max Planck bu birleşik alanın varlığını tespit etti ve ona Matrix adını verdi. Vücudumuz dahil görebildiğimiz her şeyin altında zeki ve bilinçli bir zihin olduğunu inanıyordu. İşte Greg Braden buna ilahi Matrix diyor. Diğerleri buna Tanrı veya evrensel zihin diyor. Bireysel enerji alanlarımız birbirleriyle ve geniş evrensel enerji alanlarıyla sürekli iletişim halindedir. Düşüncelerimiz ve hislerimiz enerji alanımızı hayatımızın her anını şekillendirir ve etkiler ve bu yaydığımız enerji deneyimlediklerimizi etkiler. Bireysel enerji alanımız etraftaki her şeyle sürekli iletişim halindedir. Belki de bu düşüncelerimizin, duygularımızın, inançlarımızın ve niyetlerimizin ne kadar inanılmaz güçlü olduğuyla ilgilidir. Örneğin enerji alanımızda çok sayıda olumsuz duygu ve travmatik anılarımız varsa bu günlük yaşamımızı etkileyebilir. Özgüvenimiz düşük olabilir ve inisiyatif almakta ve kendimizi savunmakta tereddüt edebiliriz. Kendi çıkarımıza olmayan seçimler yapabiliriz. Zor ilişkiler yaşayabiliriz çünkü hayatımızdaki insanlar iç karışıklığımızı hatırlar. Öte yandan çoğunlukla olumlu bir bakış açısıyla ve kendimiz hakkında genel olarak iyi hislerle yaşamda olumlu deneyimler yaşamaya olasılığımız çok daha yüksektir. Sezgimizi dinleyip daha iyi seçimler yapmaktan daha iyi olabiliriz. İlişkilerimiz bize olumlu bakış açımızı yansıttığı için daha tatmin edici olabilir. Sürekli olarak kendi gerçekliğimizi yaratıyoruz. Olumlu ya da olumsuz ya da ikisinin arasında bir yerde. Oksijenlerim, size anlattığım gibi bilinci tanımlamak o kadar kolay değil. Çünkü bir sürü teori var ve bugüne kadar bilinci tam olarak açıklayamıyorlar. Tek bildiğimiz şey bilinç olmadan algı ve deneyim olmadığıdır. Belki de hayatın gizemi budur. Ama bir gerçek varsa ben bunu araştırmaya devam edeceğim ve bir gün bulursam kesinlikle sizlerle paylaşacağım. Oksijenlerin bu videomun da sonuna geldik. Beni takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.